Burası Gagavuzya ve burada Hristiyan Türkler yaşıyor. Hayır, burası bir ülke değil. Yani neredeyse oluyordu ama günümüzde Gagavuzya, Moldova içinde yer alan yarı özerk bir bölgedir ve kendi hükümetiyle parlamentosu var. Tarihe bakacak olursak 19 Ağustos 1991'de Gagavuz Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan ettiler. Şubat 1994'te Moldova Cumhurbaşkanı Gagavuzların bağımsızlığına karşı çıkarak onlara Gagavuz Özerk Bölgesi sözü verdi. Takvimler yine 1994 yılını gösterirken Moldova parlamentosu ülkenin statüsünün değişmesi durumunda Gagavuzya halkına kendi kaderlerini tayin etme hakkı verdi diyebiliriz. O zamanlar Sovyetler Birliği yeni dağılmıştı ve bu yüzden ülkelerin birleşmesi olası bir durumdu. Moldova'nın başka bir ülkeye katılmaya karar vermesi durumunda Gagavuzlar referandum yoluyla yeni bir devletin parçası olup olmayacağına karar verme hakkına sahipti. Videoya hızlı bir giriş yaptık. Bu yüzden Hristiyan Türk deyimini ilk defa duyanlar için tarif etmek gerekirse Gagavuz Türkleri ağırlıklı olarak Moldova'nın güneyinde yer alan Gagavuzya bölgesinde ve Türkiye'nin Avrupa yakasında yoğunlaşmıştır. Moldova'nın güneyinde bulunan bu bölge yaklaşık 2600 kilometrelik yüzölçümüne sahip. Yani kıyaslayacak olursak neredeyse İstanbul'un bir yakası kadar diyebileceğimiz bu topraklarda 150 bin Hristiyan Türk nüfusu yaşıyor. Peki bu nasıl gerçekleşti? Türklerin Müslümanlığı seçmesiyle beraber özellikle Selçuklu etkisiyle Anadolu topraklarında İslamiyet'in etkisi artmıştı. Fakat Türkler çok büyük bir kavim ve haliyle yaşadığı coğrafyaya bağlı olarak farklı dinleri benimsemiş bir toplum haline dönüşebilmeye müsait. Budizm inancını din olarak kabul eden Tuvalar da, Moldova'da yaşayan ve Hristiyanlığı kabul eden Gagavuzlar da Türk etnik kimliğine sahiptir. Kendilerine Gökhaliler yani gök insanları diyen Gagavuzlar tahmin edebileceğiniz üzere günümüzde Hristiyan olan tek Türk halkıdır. Öte yandan Türk yazar Yaşar Nabi Nayır, Gagavuz adının gök anlamından gelen Gaga sözcüğü ve Oğuz adının birleşmesinden meydana geldiğini, bu sebeple bu coğrafyada hayatlarına devam eden Türklere Gökoğuz denilebileceğini ifade etmiştir. Gagavuz Türklerinin 18. yüzyılda Rus Ortodoks misyonerlerin etkisiyle Hristiyanlığa geçtiklerini düşünülse de bazı kaynaklar bu bilgileri Doğu Roma dönemine kadar uzandırıyor. O yüzden ne zamandan beri Hristiyan olduklarına dair net bir bilgi vermek zor. Ama Hristiyanlığı kabul etmeleriyle başlayan bu dönüşüm, Gagavuz Türklerinin farklı bir kültürel kimliğe sahip olmalarına ve bu bölgedeki diğer etnik gruplardan farklı olan dil ve geleneklerini korumalarına yardımcı olmuştur. Bugün Gagavuz Türkleri zengin kültürel miraslarını korumaya ve yaşatmaya devam ederek kendilerini gerçekten özel ve büyüleyici bir halk grubu haline getirmiştir. Coğrafya ve haritalar eşliğinde bu güzel toplumu ışık tutmaya ve elimden geldiğince size Gagavuzların kültürlerini anlatmaya çalışacağım. Neden Müslüman olmak yerine Hristiyanlığı tercih ettiler? Ya da Türkçe konuşarak Moldova'da yaşayabilir miyim gibi sorularınıza cevap bulacaksınız. Kemerleri bağlayın. Çünkü muhteşem bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu videoyu hazırlamam günlerimi aldı. Bu yüzden içeriklerin devamı için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Eğer videoya 500 beğeni gelirse Budist Türkler hakkında da video yapacağım. Gagavuz Türkleri, Orta Asya Türklerinden ayrı, kendi ulusal kimliklerine sahiptir demek muhtemelen doğru bir bakış açısı olabilir. Dilleri zaman içinde birçok farklı kültürün etkisinde kalmıştır ve Türk kültürünün yanı sıra Ortodoks Hristiyan geleneklerini de korumaya devam etmektedirler. Domuz eti yememe gibi Müslüman hayatına uygun tercihleri hala yaşatıyorlar. Gagavuz Türklerinin çoğunluğu Moldova'da yaşasa da Ukrayna ve Rusya'da yaşayan bir kitle de var. Hatta sayısı az olsa da bazı Gagavuzlar Türkiye ve Romanya'da da yaşamaktadır. Ki haritaya baktığımızda bu coğrafyanın hem Ukrayna'ya hem de Romanya'ya yakın olduğunu, bu yüzden entegre bir şekilde yaşayabileceklerini söyleyebiliriz. Kökenlerini incelediğimde bazı kaynaklar Balkan asıllı halklardan oldukları ve sonradan Türkleştikleri gibi iddialarda dahil çok sayıda değişik tezlere sahipti. Balkan coğrafyası ile iç içe yaşadıkları kaçınılmaz bir gerçek olsa da sonradan Türkleştirilme konusu biraz karışık. Rusya'nın etkisiyle bu coğrafyada Hristiyan misyonerliği başladı demek, sonradan Türkleştiler demekten çok daha bilgi ve kaynakla beslenmiş bir cümle olacaktır. Bayraklarındaki renkler de Rusya'nın etkisini yansıtıyor gibi görünse de perde arkasını incelediğimizde Gagavuzya Cumhuriyeti'nin bayrağında ve armasında kurt vardı. Evet, kurt tasarımlı bayraklar tartışmalara yol açarak Türkçülük olarak algılandı. Gagavuzya Cumhuriyeti'nin Moldova ile birleşmesinden beri bayraklarda ve armalarda yer alan kurt sembolleri bırakıldı. Öte yandan dünyada akademik çevrelerce yaygın olan görüş Gagavuz kökenlerinin Oğuz kökenli bir Türk topluluğu olduğu yönündedir.
Gagavuzların köklerine dair birçok araştırma söz konusudur. Bu araştırmalar üzerine yoğunlaşmış birisi de Polonyalı bilim insanı olan Kowalski'dir. Ona göre Gagavuzların kökeni 3 tabakaya ayrılır. Bunlardan ilki kuzeyden gelen bir Türk topluluğunun kalıntısıdır. İkinci tabaka ise Osmanlı devrinden daha öncesine uzanırken üçüncü tabaka Osmanlı zamanı ile ilgilidir. Bir diğer kaynak olan 15. yüzyıl Oğuzname anlatısına göre Dobruja Tatarlar tarafından ele geçirilmiştir. 1265'ten sonra Tatar Ağanı Berke Han tarafından Sarı Saltuk'un başını çektiği Türkmenler Kırım'a yerleştirilir ve 1280'den sonra Türkmenlerin Dobruja'ya yerleştiğinden bahsedilir. Sarı Saltuk'un ölümünden sonra Türkmenlerin bir kısmı Anadolu'ya dönse de Karamanlıların burada kaldığı söylenir. Gagavuzların atalarının Karamanlar olduğu ve Anadolu Selçuklu ya da Rum Selçuklu Devleti olarak bilinen Türk Devleti'nin sultanı olan 2. İzzettin Keykavus'un isminin zamanla Gagavuz ismine türediği de ifade ediliyor. Öte yandan DNA karşılaştırmalarında Gagavuzların dilsel olarak akraba olan Anadolu popülasyonlarından çok komşu Güneydoğu Avrupa gruplarıyla genetik olarak daha yakından ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bu tarz bilgileri paylaşınca bazen linçleniyorum. Oysa olduğu gibi ve objektif davranmak benim kanalımın birinci vazifesi. Burada Gagavuzlar Türk müdür, Türk değil midir diye tartışmıyoruz. Sadece bilgiler üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu yüzden yorumlarda birbirlerinize saygılı olursanız ve tartışmadan uzak kalırsanız çok mutlu olurum. Bunları da göz önüne alarak şimdi videoya devam ediyorum. Türkler neden Hristiyanlaştı diye merak ediyor olabilirsiniz. Türklerin Hristiyan olması uzun bir zaman diliminde gerçekleşen karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Karamanlar da Hristiyanlaşmış Türklerdi. Ya da başka bir perspektiften bakıldığında dilsel olarak Türkleştirilmiş Bizans Rum nüfusunun kalıntılarıydılar. Siyasi ve askeri olaylar, ekonomik faktörler, kültürel, dini etkileşimler dahil olmak üzere çeşitli faktörler bazı Türklerin Hristiyan olmasına neden olmuştur. Videoda da uzun uzun değindiğim gibi Gagavuz Türkleri kendilerini Müslüman Türk nüfusundan ayıran Ortodoks Hristiyan inancına güçlü bağlılıklarıyla tanınırlar. Gagavuz Türklerinin 18. yüzyılda Rus Ortodoks misyonerlerin etkisiyle Hristiyanlığa geçtikleri sanılmaktadır. Ama az önce Selçuklu zamanına uzanan bazı referanslarda paylaştım. Ne zaman Hristiyan olduklarını net bilmesek de yakın zamanda Rus etkisinin bu süreci hızlandırdığını söyleyebiliriz. Gagavuzların çoğu Hristiyan ve Kiril alfabesini kullanarak Doğu Ortodoks kiliselerinde ibadet ediyorlar. Dilden bahsetmişken Gagavuz Türklerini özel kılan şeylerden birisi de kullandıkları dildir. Türkçe'ye benzer ancak gramer ve kelime dağarcığı bakımından önemli farklılıklar olan bir Türk dili konuşurlar. Oğuz dilinin bir üyesi olan ve kısmen Kırım Tatarcasına benzeyen Gagavuz dilini konuşsalar da az önce de değindiğim gibi Gagavuzların çoğu Rus kültürüne asimilasyonu teşvik eden Sovyet politikaları nedeniyle ana dillerinin yanı sıra Rusça da konuşur. Hatta çoğu Rumence de biliyor. Ayrıyetten Gagavuz dilinin de Kiril alfabesiyle yazılması Rus kültürünün Gagavuz Türkleri üzerindeki güçlü etkisinin bir başka göstergesidir. Peki Rusların bu yadsınılmaz etkisi burada Türkçe konuşularak iletişim kurmayacağımız anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Anlamakta biraz güçlük çekecek olsanız bile Gagavuz ya da Türkçe konuşarak bir gün geçirmek mümkün. Sadece iletişim kurarken karşı tarafın biraz daha yavaş konuşmasını talep edebilirsiniz. Öte yandan pek çok Gagavuz da bizim topraklarımıza çalışmak için geldiğinden Türkiye Türkçesini de akıcı bir şekilde konuşur. Bu nedenle bölgedeki çoğu insanla Türkçe iletişim kurabileceksiniz. 2019 yılında Gagavuzya Başkanı'nın paylaştığı yeni yıl mesajını size izletmek istiyorum. Gagavuz halkın adından bütün yürekten kutlarım sizi büyük yurtuyla. 10 yılın içinde sizin başkanlık çok yardım etti. Türk halkların bağlantıları kavilenmesi için. Gagavuzya, Türk ailesinin bir parçası. Siz çok yardım edersiniz bize koruma, Gagavuz dilini, adetleri, kültürü. Bugün Gagavuzya'da 12,5 bin uşak öğrenir kendi ana dilini. Büyük destek verilir sizin taraftan bizim studentlere. Angaları bilgi kabul ederler Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden. Dilde olduğu gibi paylaştığımız birçok ortak özellik mevcut. Gagavuzların ve Türklerin ortak mutfağı vardır diyebiliriz. Kebap, dolma, pilav gibi benzer yemekler soframıza dahil oluyor. Her iki grupta kültürel mirasların önemli bir yönü olan zengin bir halk müziği ve dans geleneğine sahiptir. Modern giyimin aksine folklor kıyafetlerimiz çok benzer. Öte yandan kendi yorumlamam olmakla beraber birçok videoda gördüğüm üzere Hristiyan olmalarına rağmen Gagavuz kadınları
kadınları da başörtüsü kullanıyor. Bu sebeple hem Gagavuz hem de Türk halkı geleneklerine, göreneklerine ve kültürlerine yansıyan ortak bir İslami ve Türkî mirası paylaşmaktadır. Videonun başında da söylediğim gibi domuz eti yememe gibi eylemleri hala devam ettiriyorlar. Yani kısaca Gagavuz Türkleri kendilerine özgü bir kimliğe sahip olmakla birlikte dil, miras ve kültür açısından Türk halkıyla bazı benzerlikler paylaşmaktadır. Açıkçası bu videoyu yaparken içimde Gagavuzya'ya seyahat etme isteği uyandı. Eğer siz de buraya gitmek istiyorsanız bu aslında çok olası gibi görünüyor. Moldova'nın ekonomisi kötü olduğundan birçok ülkenin aksine bir Moldova leyi neredeyse bir Türk lirasına denk. Moldova parası bile bizim Türk liramıza karşı değer kazanıyor, onu söylemek gerekir. Ama Moldova'yı özel kılan şey buraya Türk vatandaşlarının Türk kimliğiyle girebilmesi. Biliyorsunuz çok yakın zamanda Moldova'ya kimlikle seyahat etme hakkı kazandık ve Moldova kimlikle gidebileceğimiz ender ülkelerden birkaçı. Açıkçası her ne kadar detaylı bir video oluşturduğumu düşünsem de Gagavuzya'nın sosyolojik yapısını ve ekonomisini detaylıca anlatmadığımı düşünüyorum. Çünkü aklımda havaların güzelleşmesiyle birlikte Moldova'ya seyahat etme ve detaylı bir videoyu orada çekme isteği var. Gerek Gagavuzya, gerekse Transdniester gibi bölgelerde video çekmek istiyorum. Yakın zamanda bu tarz videoları kanalımda göreceksiniz. Bunların hepsi sizlerin destekleri sayesinde oluşan şeyler. Motivasyonumu arttırdığınız ve videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.